Herkese selam dostlar. Bugün size GTA 5'in hikayesini anlatacağım. 2004 yılında Northampton eyaletinin Londonderry şehrinde oyun soygunla başlar. Başarısız olan soygunu düzenleyen Michael Townley, Trevor Phillips ve Brett düzenler. Bankadan paraları aldıktan sonra polislerle çatışmaya giren yaralar. Sağlam kalan ekip üyesi Trevor arkadaşlarını geride bırakmak istemez ve polislerle çatışmaya devam eder. Ama Michael ona kaçmasını söyler. Çaresiz kalan Trevor, sivil bir kadını rehin alır ve kaçar. Oyunun sonraki sahnesinde ise Michael'ın cenaze töreni yapılmaktadır. Ancak Michael yaşamaktadır. Gömülen kişi ise Brett'tir. Michael cenazesini uzaktan izler. Michael Townley, San Andreas eyaletinin Los Santos şehrinde ailesiyle birlikte tanık koruma programına girerek Michael de Santa takma adını alarak yaşamaya başlar. Oyun artık 2013 yılından sonra devam eder. Oyunda 3 ana karakterimizden biri olan Franklin Clinton arkadaşı Lamar Davis ile birlikte araba bayisinde çalışır. Michael'ın oğlu ise yeni bir araba alır. Ancak kredi ödemesi gecikmiş 20 yaşındaki oğlu Jimmy'nin arabasını Franklin'in geri alması için patronu emir verir. Franklin arabayı alıp bayiye gittiği sırada arka koltukta Michael gözükür. Oğlunun kredi dolandırıcılığı kurbanı olmak üzere olduğunun farkında olan Michael, Franklin'e bayiye arabayla çarpmasını emrini verir ve Franklin bayiye çarpar. Franklin kovulur ancak Michael ile abi ve kardeş gibi olurlar. Karısı Amanda tenis koçuyla birlikte yasak aşk yaşayan ve onları basan Michael, Franklin ile birlikte tenis koçunu malikanesine kadar kovalar. Ancak Michael'ın sinirden gözü hiçbir şeyi görmemektedir. Ardından malikaneyi tenis koçunun başına yıkar. Fakat malikane Meksika asıllı uyuşturucu satan Martin Madrazo'ya aittir. Evine kadar adamlarıyla birlikte giden Madrazo, masrafların karşılanmasını ister. Bu olaydan sonra tekrar eski hayatına dönen Michael, eski arkadaşı Lester'dan yardım ister. Bir mücevher dükkanı soyarak bu soygundan kaldıracakları parayla Madrazo'nun borcunu ödeme konusunda karar alır ve soygunu gerçekleştirir. Ludendorff'taki soygundan kurtulan Trevor, Sandy kıyısındaki karavanında yaşarken soygunu televizyonda haber kanalında görmüştür. Arkadaşı Wade'e araştırmasını söylemiştir. Michael'ın öldüğünü sanan ancak yaşayan arkadaşını görmek için Los Santos'a doğru yola çıkar ve eski ortağıyla yeniden yüzleşir. Trevor'ın beklenmedik bir şekilde yeniden ortaya çıkması Michael'da düşüncesiz ve dengesiz davranışlar sergilemesine neden olur ve bu da ailesinin onu terk etmesine yol açar. Michael, zamanla zengin bir milyarder ve girişimci olan Davon Weston'ın düşmanlığını kazanır. Gelişen olaylar sonucunda Weston, Michael'a karşı kin beslemeye başlar ve intikam yemini eder. Franklin hapisteyken rakip çeteye geçen ve kendisini yeni çete arkadaşlarına kanıtlamak için defalarca Lamar'ı öldürmeye teşebbüs eden ihanetçi bir gangster olan Harold Stretch, Joseph'in Lamar'a karşı yapmaya çalıştıklarından rahatsızdır. Trevor ise Blaine viyaletindeki sahip olduğu metamfetamin piyasasını sağlamlaştırmak için verdiği mücadelede Lost Motosiklet Kulübü'nün San Andreas koluna çok sayıda Latin Amerikan sokak çetelerine rakip metamfetamin satıcılarına, hükümet destekli paralı askerlere ve Çin yeraltı suç dünyasının en üst şahsiyetlerinden biri olan Wei Chang'ın liderliğindeki Triad çetesine karşı bir savaş içerisine girmiştir. FIB'nin rakibi olan EIA'yı baltalamak amacıyla Michael, iki FIB ajanı Dave Norton ve Steve Haynes tarafından Franklin ve Trevor ile birlikte bir dizi operasyonlar gerçekleştirilmeye zorlanır. Haynes'ın talimatıyla EIA'ya ait olan bir para kaynağı taşıyan zırhlı bir konvoya saldırırlar ve Los Santos'taki tüm yozlaşmış polisler ile kamu görevlilerinin bodrosuna sahip olan bir bankayı soyarlar. Haynes yaptığı yasa dışı işler için hakkında inceleme kararı verilme noktasına gelince Michael ve ekibine
FIB merkez binasına sızıp hakkındaki tüm delilleri dosyalardan silmesine zorlar. Haynes'ın Michael'ın üzerinde uyguladığı baskıyı ortadan kaldırmak için bunu bir fırsat olarak gören Michael, Haynes'ın dosyasını silerken aynı zamanda kendisinin de geçmişte yaptığı aktivitelerin delillerini ortadan kaldırır. Michael ve Trevor, Madrazo için bir iş gerçekleştirir. Ve Trevor, Madrazo için yaptıkları hizmetlerinin karşılığını almak ister. Fakat bunun yerine Madrazo'nun eşini kaçırır. Bu da bir süreliğine kendisini ve Michael'ın hayatını tehlikeye atmasına ve kendisiyle Michael'ın şehirden kaçıp saklanmasına neden olur. Trevor'ın Madrazo'nun eşini geri teslim etmesinden sonra üçlü gelmiş geçmiş en büyük soygunların planlarını yapmaya başlar. Union Depository'den külçe altın rezervlerini soymak, Los Santos'a geri döndükten sonra Michael ailesiyle her şeyi yola koyar. Ve yeniden beraber yaşamaya başlarlar. Ancak Trevor, Ludendorff soygunundaki ortaklarından biri olan Brady'nin sandığı gibi hapiste olmadığını, öldürüldüğünü ve Michael'ın mezarında Brady'nin gömülü olduğunu öğrenir. Trevor, Michael tarafından ihanete uğradığını düşünür ve bu durum grup arasındaki anlaşmazlıklara yol açarak Union Depository soygunu için yaptıkları planlara bir tehdit oluşturur. Michael ve Dave Norton, FIB, EIA ve özel güvenlik firması Meriwether arasında gerçekleşen Meksika açmazında kaldığı sırada Trevor mekana gelip Michael'ı kurtarır. Tüm bu olanlara rağmen onu kurtarmasının sebebi ise Michael'ın kendisinden başka kimsenin öldürmesini istemediğinden dolayı olarak açıklar. Trevor, Michael'ı affetmemesine rağmen Union Depository soygununu planladığı gibi gerçekleştirmelerinin ardından Michael'la yollarını ayırmayı kabul eder. Franklin, Michael ve Trevor üçlüsü başarılı bir şekilde Union Depository soygununu gerçekleştirir. Bir süre sonra Franklin, Haynes tarafından Trevor'ı öldürmesi için, Weston tarafından da Michael'ı öldürmesi için zorlanır ve bir çıkmaza sürüklenir. Franklin'in 3 seçeneği vardır: Trevor'ı öldürmek, Michael'ı öldürmek ya da ikisinin de yaşamasına izin verip kendi düşmanlarıyla yüzleşmek. Hangi seçeneğin gerçekleştirileceğine oyuncu karar verir. Franklin, Michael'ı veya Trevor'ı öldürdüğü takdirde arda kalan karakterle ilişkisini keserek eski yaşamına geri döner. Alternatif olarak eğer hiçbirini öldürmezse üçlü tüm baskılara karşı göğüs gererek güçlerini birleştirir. Haynes'ı, Stretch'i, Way'i ve Weston'ı öldürmek üzere yola koyulur. Tüm düşmanlarını ortadan kaldırdıktan sonra üçlü beraber iş yapmayı bırakır ve arkadaşlıklarını sürdürmeye devam ederler. Bu video için çok uğraştım dostlar. İstediğiniz oyunların hikayesini isterseniz topluluk sekmesindeki gönderime yorum olarak yazabilirsiniz. Veya bu videonun yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.